Herkese selamlar. Singer 2273 model dikiş makinemle dikiş dikmeyi öğreniyorum ve deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Bu videoda çıplak kalan damacanama kıyafet dikiyorum. Artık damacanam hiç üşümeyecek ve kostümüyle mutfakta ışık saçacak. Hadi bakalım dikişe başlıyoruz. Malzemelerimiz bej renkte dak keten kumaş, süslemek için dantel. Kumaşımızın üst parçasının uzunluğu 88 santim, eni 21 santimetre olacak şekilde kesiyoruz. Alt parçasının da uzunluğu 88 santim, eni 35 santimetre olacak şekilde kesiyoruz. İlk işimiz alt ve üst parçayı birleştirmek. İki parçayı ters yüzlerinden iğneyle birleştiriyorum. Dikişin sökülmemesi için geri dikişle başlayıp sonrasında düz dikişle dikiyorum. Sona geldiğimde tekrar geri dikiş yapıp dikişimi sonlandırıyorum. Dantel kısmını rahat dikebilmek için kumaşın arkasından dikiş birleşim noktasından ütü yapıyorum. Artık dantelimizi kumaşımıza tutturma zamanı. Hem dikişimizi gizlemek hem de güzel bir görüntü oluşturmak için dantelimizi dikiş çizgimizin üzerinden iğneyle tutturuyorum. Dikiş makinemizde dikiş modunu çapraz dikiş ayarına getiriyorum. Diğer ayarlarımızı da gördüğünüz numaralara getiriyorum. Dantelimizi de artık kumaşa dikebilirim. Çapraz dikiş yaparak dantelimi dikiyorum. Seçtiğim dantelin ortası boş olduğu için kenar çizgilerinden dikiş yapması için dikkatli dikiyorum. Dantelim artık kumaşa sabitlendi. Artık kumaşımızın alt ve üst kısımlarının kıvırma işlemine geçiyoruz. Alt kısım için 1 santim içeri doğru ısı ile uçan kalemle çizip üzerinden iğneyle kıvırıyorum. Dikiş esnasında kolaylık olması için ütüyle ütülüyorum. Şimdi sıra geldi üst kısmın kıvrılmasına. Buraya da 4 santimetre içeri doğru çizgiler çekip iğneyle sabitleyip ütü yapıyorum. Düz dikişle hem üst kısmı hem alt kısmı dikiyorum. Artık geldik son dikiş işlemimize. Damacana kılıfımıza son şeklini vermek için iki ucunu birleştiriyorum. Bunun için tersinden iki kenarı iğneyle sabitliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken nokta üst kısımda lastik geçireceğimiz kısmı dikişle kapatmamak. Başlangıç noktasına minik bir dikiş atıyoruz. Sonra dikiş ayağımızı kaldırıp lastik geçireceğimiz kısmı boş bırakıp ayağı indirip dikişe devam ediyorum. Düz dikiş yaparak dikişimizi tamamlıyorum. Damacana örtümüzün dikiş işlemleri tamamlandı. Büyük bir çatal iğneyle lastik geçirip bıraktığımız boşluklu kısımdan lastiğimizi diğer ucundan çıkması için itiyorum. Damacanamızın üst kısmını tutacak sıkılıkta lastiğimizi ayarlıyorum. Çözülmemesi için düğümler atıyorum. Artık damacana kılıfımız hazır. Ben mutfak mobilyama uyumlu bir renkte kumaş seçtim. Siz de kendi mutfak mobilyanıza uyan kumaş seçebilirsiniz. Bu kadar kolay dikileceğini hiç düşünmemiştim. Bunun gibi pratik ve kullanışlı dikiş önerileri için kanalıma abone olmayı, Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiler, görüşmek üzere.